Er-Rahman alel arş isteva. Allah arşa istiva etti. Kalktı gidiyor İbn Teymiye gibi adamlar. İşte diyor Allah arşın üstüne oturdu diyor. Peygamberine de yer ayırmış, onu da yanına oturtmuş. Ayaklarını da sarkıtmış. Ya bazı hadislerde var diye kardeşim, bu hadislerde Allah'ın kudret ayağı var. Kudret ayağı ne demek? Tecelli demek. Öyle bizim bildiğimiz ayak değil kardeşim. Cennet dolamayacak. Cenneti efendim doldurmak için yeni insanlar yaratacak. Cennetin bütün yerleri hak edenlerine dağıtılacak. En azından adama 10 bu dünya kadar cennet verilecek. En sağlam Müslümana 60 dünya kadar cennet verilecek. Cennet yine boş. Bu sefer Mevla ne yapacak? Orada yeniden mahlukat yaratacak. Allah Allah. Onlar da ne şanslı bir şeyler ya. Namaz yok, abdest yok. Hiç dünyaya gelmemişler yani. İmtihan yok, bir şey yok. Huri gılman gibi yani. Orada yaratacak, dolduracak orayı. Kurban olduğum Allah bizi bu kadar çektireceğine, bizi oradakilerden, boşluk dolduranlardan, bedava beleşçilerden yapsaydın ya falan kardeşim şimdi. Ne diyeceğiz Allah'a yani? Celle Celaluhu. Bizimki daha üstün iş. Çünkü burada cihat var. Nefisle uğraşıyoruz, şeytanla uğraşıyoruz. Onlara uyan düşmanla uğraşıyoruz. Biz çok kazanacağız inşallah. Peki, cehennemi dolacak mı? Dolamayacak. Ne koysa, helmin mezid, helmin mezid. Daha yok mu, daha yok mu diyor. İnne zırsel kafir mislü cebeli Uhud. Bir kafirin azu dişi Uhud dağı kadar büyüyecek. Dişi Uhud dağı kadar. Hadis sahih. Ma beyne menkibel kafir mesirat. Selâsete eyyâm lirrâkibil müslim. En süratle giden atlı binekli bir gavurun diyor 2 omuzunun arasını 3 günde gidebilir diyor. 2 omuzun arası diye. Vücudu büyük olsun, azabı çok olsun diye. Hadisler sahih. Bütün kaynaklarını gösterebilirim. İbn Kesir tefsirinde bile var mı? İbn Kesir zaten sonraki hafızlardandır. Çok daha evveli sahih kaynaklara dayanıyor bu iş. Peki, cehennem dolamayınca ne yapacak? Oraya da adam yaratayım da onları yakayım diyecek mi? Cık, demeyecek. Cennet lütfu keremidir. Yoktan yaratır, hadi yat aşağı der. Ama cehennemde adamı niye yaksın ki? Suçsuz adam. Ne yapacak diyor? İzzet ayağını cehenneme basacak. Şimdi burada Allah'ın ayağı var diyebilir misin sen? Bu ne demek? Cehenneme böyle bir tecelli edecek. O tecellisiyle beraber cehennem büzüşecek. Kattu. Yetti ya Rabbi. Daha ondan sonra helmin mezid, daha var mı yok mu demeyecek. Şimdi sen İşte bu İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim safsataları, felsefeleri bunlara uymuşlar. Bu kadar milleti, milyonlarca insanı mezhepsiz yapmışlar. Şimdi Türkiye'de bu akımları yayıyorlar. Allah göktedir, arşa oturdu meselesinde. Milletin ne kadar iyi intikadını bozdular. Gencecik çocuklar bütün bunu soruyorlar. Siz biliyor musunuz? Ya. Şimdi sen burada arşın üstüne oturdu diyorsun. Arşın üstüne Allah istiva etti diyor. İstiva, istila demek. Allah arşı yönetimi altına aldı. Arşın hükümranlığı Allah'a ait oldu demek bu. Bu o demek. Ondan sonra vesi'a kürsiyyü's semâvâti vel ard. Kürsüsü gökleri yerleri kapladı. Sen o kürsü bizim kürsü gibi mi? Yani bizim oturmamız için, Allah'ın oturması için mi haşa? Evet. Onun için senin aklına bakarsan, mantığına vurursan kürsüsü var Allah'ın, gökleri yerleri kaplamış, üstüne de oturmuş. Oraya kadar getirirsin işi, oturmuş dedim mi batırırsın işi. Arşı istiva etti derken, efendim oturdu dersen, yenzilu Rabbuna tebareke ve teala kulle leyli ila semâet dünya. Her gece Allah 1. kat semaya iner hadisinde. Müteşabihattır bu. Feyzi iner, tecellisi iner. Demeyip de kalkıp İbn Teymiye'nin yaptığı gibi Emevi Camisi'nin minberinde Şam-ı Şerif'te hutbeden inerken Allah benim buradan merdivenden indiğim gibi iner dersen, tövbe estağfurullah. Ya Allah iner ama rahmeti iner. Kendi intikal etmez oradan buraya. Anladın? Peki benim gibi iner dedim mi? Onu yaratıklara benzettin. Leyse kemizli şey, onun misli yoktu, ne oldu? Velem yekullehu kufuven ehad. Onun dengi yoktu, benzeri yoktu, ne oldu? Benim gibi iner olur mu? Benim gibi oturur olur mu? Benim? Sen kendi kafana göre iyi zannedersin, akla vurursan, ama Allah katında senin o yaptığın medih ne olur? Hakaret olur Allah'a. Şirk olur, şirk. Sen kafir olursun. Onun için Allah'a inanacaksan Allah'ın tarifine göre inanacaksın. Ben kendime göre bir Allah şaması çizeceğim, ona inanacağım. Böyle bir Allah şaması yok. Kimse Allah'ın ismini, sıfatını kendi tespit edemez. Peygamber bile tespit etmedi, Allah vahyetti.
Onun için bu itikat ne kadar önemli bu şimdi. Neye inanacağız, nasıl inanacağız? Hürmet edeceğiz, nasıl edeceğiz? Hangi sıfatla edeceğiz? Hangi isimle edeceğiz? Hangi şekilde edeceğiz? Bütün İslamiyet lazım mıymış? Dinin bir tarafını bırakılacak tarafı var mı? İhmal edilecek boş tarafı var mıymış? Ya